Kuzey ışıklarını çekmenin en önemli birkaç şartı var. Şartlar şu anda aurora için uyuyor. Kuzey ışıkları için. Düştüm. Çok güzel. Harika ya. Sesini duydum kuzey ışıklarının arkadaşlar. Gerçekten korku filmi gibi oldu lan. När jag var barn så visste vi inte så mycket om nordlyset. Och föräldrarna mina, de visste väl heller inte så mycket vad det kom utav, varför det var där. Sant? Det var ju något som ett lys på himlen som vi förstod inte vad det var för något. Så när vi gick ut så kunde vi ligga och så kunde vi terge det. Vi terge, du vet, terge, ja. Och så kom föräldrarna våra och sa, nej, det må dere inte göra för då kan nordlyset komma ner och ta dere. Och det är förbundet med något mystiskt. Saman, för exempel, det samiska folket, de har också något sånt mystiskt som de tror förbinder. Det vet jag inte, men jag har läst om det, att de tror att det är något som trolldom eller något sånt där med nordlyset. Men vi syns ju det, eller nu när jag är blivit vuxen, syns jag det är fantastiskt flott. Alla de färgerna som kommer och ja, de figurerna som du kan se inne av och till. Så det är helt fantastiskt. Gerçekten arkadaşım Lisbeth'in annesinin korktuğu kadar var mı? Peki nedir kuzey ışıkları? Yeni bölüme geçmeden namı diğer Aurora Borealis'i anlatayım size. Dünyanın manyetik alanı ve güneş rüzgarlarının etkileşimi sonucu ortaya çıkan bu büyüleyici bir ışık gösterisi. Norveç, Kanada ve Alaska gibi kuzey bölgelerinde gözlemleniyor. Peki bu ışıklar nasıl oluşuyor? Aslında her şey Güneşten gelen yüksek enerjili parçacıklarla başlıyor. Bu parçacıklar dünyaya ulaştığında manyetik alanımız tarafından kutuplara yönlendiriliyor ve atmosferdeki gazlarla çarpışarak ışık yayıyor. Çarpışmalar sırasında oksijen ve nitrojen gibi gazlar farklı renklerde ışık üretiyor. Örneğin oksijen yeşil ve kırmızı tonlarında, nitrojen ise mavi ve mor tonlarında ışık yayıyor. Zaten fark etmişsinizdir. Genelde yeşil olsa da mavi ve mor tonlarında da olabiliyor. Sonuçta ortaya çıkan manzara gökyüzünde dans eden renkli ışık şeritleri şeklinde oluyor. Bilimsel açıklamamızı yaptığımıza göre hep beraber kuzey ışıklarına gidebiliriz. Haydi. Günaydın. Harika bir güne uyandık. Gerçekten çok kötü bir hava vardı. Yani anlatamam. İnsanın psikolojisi bozuluyor ya. Ve ne yapıyor bizim Tombik? Tombik. Ne yapıyorsun Tombik? Lambrak. Ay. Hay sanki bir araba gelecek çarpacak gibi de araba mı var oğlum şehirde ya? Hiç insan yaşamıyor ki. Bunu küçük köpekleri için yapıyor. Diğer bölümlerde de göstermiştik. Yani ne kadar boş işlerle uğraşıyorsun ya. Therefore valpana? Ja. Ay küçük memişler. Medyum memişler. Ben şu aşağıda bodrum katında kalıyorum. Şu çok küçük bu ev aslında. O bodrum katından bakıyorum kuzey ışıkları var mı yok mu diye. Devamlı kontrol etmelisiniz. Şimdi bugün size hem eski çok popüler olmuş, viral olmuş bir kuzey ışıkları fotoğrafımın hikayesini anlatacağım. Sonra da kuzey ışıkları nasıl çekilir ve bu dönemde çektiğim kuzey ışıklarını göstereceğim. Çekeceğim burada kuzey ışıklarını göstereceğim. Ama o zaman çok popüler olmuştu, viral olmuştu. İnsanlar tabii ki anlatmıştım. Sesini duydum kuzey ışıklarının arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz bir andı. Biliyorsunuz burs veriyoruz tüm gelirlerimizde ve Just English bana inanılmaz yardımcı oluyor. Just English dil okulları. Onların Türkiye'de onlarca okulu var ve Amerika'da New York ve Los Angeles'ta da dil okulları var. Dünyayı gezmek için dil öğrenmeye ihtiyacınız var. Dil öğrenmeden de gezebilirsiniz ama insanları anlamanız için dil öğrenmeniz gerekiyor. Onun için de İngilizce en önemlisi. Dil öğrenmek için de bana desteğini esirgemeyen Just English'in Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih edebilirsiniz. Şimdi kuzey ışıklarının olması için ilk olarak şöyle bir şey gerekiyor. Havanın belirli koşullara ulaşması gerekiyor. Yani öyle her an baktığınızda olmuyor. Mesela bugün bu bulutlar giderse olabilir. Tabii kuzey kutup dairesinde olduğumuz için bulutlar çok hızlı hareket edebiliyor. Bir anda hava değişiyor. Şu anda çok ideal değil. Hava bulutlu. Böyle.
Tabii o çok özel kutup ışıklarını çektiğim zaman yanında büyük bir kamera vardı. Fotoğraf makinesi vardı. Böyle sadece YouTube çekmek için dolaşmıyordum. YouTube çekmiyordum zaten. Sadece fotoğraf çekiyordum. Hiç kutup ışıklarına denk gelmemiştim. Sonra gökyüzü acayip bir şekilde değişti. Ben de koşa koşa buraya geldim. Tabii ki burası zifiri karanlık. Karanlığa koşuyorsunuz çünkü başka ışığın olduğu yerde kuzey ışığını çekmek çok zor. Ne kadar karanlık olursa o kadar belirgin oluyor. Kameraya da o şekilde yansıyor doğal olarak. Ben de karanlıkta bu bölgeye koşmaya başladım. Tabii o dönem çok eksi 25-30 derecelerden bahsediyoruz yani. Kışın daha çok çıktığı için kışa geldim. Şu anda burası yaz diyor bunlar. Düşünün burada hiç ışık yok ve koşuyorum. Bakın bitkilerden vesaire öte. Tabii böyle yeşil değil kışın ama yine bunlar var böyle kurumuş halde. İnanılmaz çukurlar var. Çok tehlikeli. Ben koştura koştura düşe kalka elimde tripod, kocaman kilolarca ağırlıklı fotoğraf makinesi koşturmaya başladım. Bir tepeye çıktım. Bir tepe buldum arkadaşlar ama hiç görmüyorum yani. Yani cep telefonunun ışığı bile yardım etmiyor. Tabii o dönem daha da zayıf cep telefonunun ışıkları. Eski bir zamandan bahsediyorum. Yani başta zayıf bir kuzey ışığı vardı. Tabii ben ilk defa doğru dürüst yakalayabildiğim için Allah'ım bir de bakın bunu eksi 25-30 derecelerde daha yüksek eksilerde varsayın. Yani görmüşken dalayım dedim araziye. Daldım. Bakın şimdi ya buralarda bir yerde bir tepe buldum. Tripodu diktim. Ama yani hiç görmüyorsunuz bir şey. Sanıyorum bu ev. Dur bakayım. Evet, bayağı gitmişim be. Ulan ne manyaklık ya. Şimdi kolay. Evet, bakayım. Rengi değişmiş mi? Yok, bayağı gitmişim ben ya. Buraya geldim. Tabii ki zifiri karanlık burası. Ulan şimdi bile zor. O gazla ne gelmişim be. Evet. Burada bir tepeye ulaştım. Konuşlandım karşıdaki eve. Bakın. Kuzey ışıklarının bacasından geçme anını yakaladım evin. Aslında evin sahibine gidip fotoğraf hediye etmek lazım. Muhtemelen şuralarda bir yerlerden çekmişim o fotoğrafı. Ve tabii bütün bu evlerin fotoğraflarını çektim. Arkadaşlar böyle bir küçük bir tepenin üzerine çıktım. Tripodu koydum. İşte şeyi bekliyorum yani birazcık daha canlansın kuzey ışıkları vesaire diye. Bir anda her taraf yemyeşil oldu. Bakın hayal edemezsiniz. Bütün bu gökyüzü yemyeşil oldu ve ben şok oldum. Çünkü kamerayı ne tarafa çevireceğimi bilemiyorum. Ve dondum kaldım. Hiçbir şeye basmadım kameraya. Uçsuz bucaksız bir kutup dairesi gökyüzü yemyeşil oldu ve sesler duyulmaya başladı enteresan olan. Böyle çok enteresan kuzey ışıklarının sesini duydum arkadaşlar. Yani bunu tabii ki kaydedemedim ama muhteşem bir andı. Nasıl anlatacağımı da bilmiyorum çok fazla. Yani kuzey ışıklarının sesini duyduğum an buydu. Bugün size bu hikayeyi anlatmak istedim. Çünkü çok viral olmuştu. İnsanlar çok soruyordu. Yaşadığım yerde anlatmak istedim o tweet'i. Şimdi bugün ve haftanın ilerleyen saatlerinde farklı yerlerde kuzey ışıklarını çekmeye çalışacağım. Tabii ki garantisi yok bunun ama dünyada görebileceğiniz en iyi yerlerden bir tanesi burası. Aynı zamanda kuzey ışıklarının ne olduğunu, buradaki insanların kuzey ışıklarının ne olduğunu düşündüğünü, çünkü kültürlerinin enteresan bir parçası. Düşünün yani. Çocukken devamlı üzerinizde böyle. Tabii o zaman şimdi konuşacağım insanlar 70 yaşında, 75 yaşında. Üzerinizde böyle kocaman yemyeşil bulutlar, dalgalar artık nasıl diyorsa onlar o zaman dolaşıyor. Tabii ki buna farklı bir anlam katmışlardır bilimsel anlamı dışında. İşte hikayem böyle. Şimdi ekrana da verdiğimiz o fotoğraflardaki evlerde buraları. Tabii evler yıllar içinde renk değiştirmiş olabilir. Çok rüzgar yiyor sonuçta devamlı boyuyorlar. O evlerde buralar. Şu arkadaki de Amerikan radarı. Rusya'yı gözetliyorlar buradan. Evet, şimdi kuzey ışıkları bölümüne başlıyoruz.
kuzey ışınları da görebileceğinizi anlatıyor. Vest av Storbritannia, og det sender fuktig luft inn til Trøndelag og Vestlandet, og til i morgen. Det skjer ikke så veldig mye. Det fortsetter med en ganske grå værtype i disse områdene. Evet, şimdi size biraz fakirlik, ne yazık ki iPhone 14 var, 16 hala alamadım. Alacağım ama ne yazık ki bulunmuyor. Şimdi düz fotoğraf modunu koyduk iPhone'da. Çok hafif gözüküyor, görüyorsunuz. Ben görüyorum ama portre modunu alıp, tamam mı? Şöyle buradan pozlama saniyesini görebiliyorsunuz. 30 saniyeye kadar pozlayabiliyor. Ben size makineyle çektiğim ve makineyle nasıl çektiğimi de anlatacağım ama F var burada. F'i en düşüğe alıyoruz. Bakalım. F1.4, F2.3 de deneyebiliriz. Sonra ışığın durumu çok önemli. Çünkü burada olduğu gibi mesela şu anda arkamda evin verandasının ışıkları var. Evin verandasının ışıkları olması fark ettiriyor. Mesela 5 saniyeye ayarladım. iPhone 14. Şimdi bakalım nasıl çıkacak. Bakın. Gördünüz mü? Bulutlar geldiği için tam çıkmadı. Ama bir öncekini göstereyim. Şu anda ne yazık ki bulutlar çöktü. Ama bulut olmayan diğer tarafa geçelim. Mesela şu evin olduğu yeri çekelim mesela. Portre. F'i düşürelim. Birazcık. 5 saniye yapalım yine. Çok iyi değil. Bulut var. Bulut olmaması gerekiyor. Yani kesinlikle. Bakın. Çok güzel bir fotoğraf oldu. Bulutlara rağmen ellerim üşüdüğü için Magic Touch'ı da yaptık. Birazcık rengi verirsek. Kontrast. Evet. Kontrastla birazcık yıldızlar şey oldu. Parlaklığa çok gerek yok. Sıcaklık önemli. Bakın. Güzel bir yağmura rağmen kuzey ışıkları fotoğrafı çektik. Karşı komşunun evinden. Çok yetersiz imkanlara rağmen çekiyoruz arkadaşlar. Şu anda. Ben ilk geldiğimde Canon 5'te Mark 4 vardı yanımda. Pardon, Mark ya 4 ya 2 vardı. 3'ü hiç almadım. Tabii ki o aletler çok iyi fotoğraflar çekiyor. Ama iPhone 14'te bile çekebilirsiniz. Çünkü bu cep telefonları artık mucize fotoğraflar çekiyorlar. Yani iPhone'unuzla ya da Android telefonunuzla vesaire de çekebilirsiniz. Tabii ki birazcık kaliteli Android olmalı. Bakmayın böyle giyindiğimde dışarısı eksi derecelerde. Fotoğraf bakın böyle çıktı. Yine fena değil. iPhone 14'ten bahsediyoruz. 16 olsaydı çok daha iyi çekecekti. Kuzey ışıkları fotoğraflarını çekmeye devam edeceğiz. Ama havanın çok açık olması gerekiyor. Bulut olmaması gerekiyor bugünkü gibi. Ve ya bazen böyle hani şu anda mesela bayağı kastık yani çekmek için. Zaten normal iPhone 8'de bile çekebiliyorsunuz. Çünkü çok net oluyor, gözüküyor. Jeg har tatt bilde. Slutt nu! Kjempebra. Dışarıdan gelen herkese yapıyor arkadaşlar. Köpek. Hadi görüşürüz, devam edeceğiz. Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Hava soğuk. Kuzey ışıklarını çekmenin en önemli birkaç şartı var. Bunlardan bir tanesi kuzey ışıklarını çekebilecek kadar kuzeye gelmeniz. Tabii ki doğal olarak kuzey ışıkları. Ama güneyde de var bu ışıklar. Australis Borealis diye. Burası Aurora Borealis. Kuzey ışıkları. Tabii ki güneyde kuzey kadar yerleşim olmadığı için o kadar popüler değil ve görme şansınız çok daha az.
Kuzey Kutup Dairesi'ne geldik. Daha iyi neresi olabilirdi? Genelde bu işi turla yaparsanız sizi daha güneydeki Norveç şehirlerine götürüyorlar. İkinci çok büyük şart ışık olmaması arkadaşlar. Eğer böyle ışıklı bir şehirde geziyorsanız şehre bak. Sanki nükleer felaket yaşanmış da hiç kimse kalmamış. Saat daha 9-10 gibi. Işık olmayan bir yere gideceğiz şimdi. 3. Havanın açık olması gerekiyor. Burada çok sıkıntılı bir durum var. Çünkü burada hava açık ve bulutlu olması birkaç saniye değişebiliyor. Çok hızlı değişiyor şeyler. İklim burada. Çünkü artık kara parçası yok bundan sonra. Kuzey buz, Arktik okyanusu başlıyor. Barentsk Denizi burası ama denizden kuzeye gittiğiniz zaman yani iyice olay kopuyor. Şehrin merkezindeyiz şu anda. Korktunuz değil mi? Hadi bakalım. Şehrin merkezine geldik. Evet, şartlar şu anda Aurora için uyuyor. Kuzey ışıkları için. Sinema bile ismi bakın vardı. Aurora sineması. Ben hem karanlık bir yere gideceğim hem de şehrin uzaktan auroralı fotoğrafını çekmeye çalışacağım ama yani tüm şartlar olsa bile aurora olmayabiliyor arkadaşlar. Demin üstümde gördüm biraz ama böyle çok keskin göremedim. Birazcık şans işi. Tabii havanın çok soğuk olması gerekiyor. Çok önemli havanın soğuk olması. Hava yani artı derecelerde çok zor oluyor görmek. Şu anda 1 derece falan olması lazım havanın. En son baktığımda ama burada biraz daha soğuk gibi. Ben soğuğu çok seviyorum. Genel olarak yani rüzgar ve fırtına yoksa yani -20, -30, -40'ta aurora fotoğrafları çektim. Sadece birazcık paranoyak oluyorsunuz soğuktan. Çünkü karanlıkta bir yerde çekiyorsunuz. Rüzgar oluyor. Denizin sesi falan. Bir yerden sonra kafa olmaya başlıyor. Korkmaya başlıyorsunuz bir şekilde. Çünkü soğuk artık beyni yemeye başlıyor bir yerden sonra. Korku filmi gibi oldu lan. Abo. Abi cidden korku filmi gibi ya. Baksanıza. Kilise. Tüm şehir burada. Burası şehrin ana merkezi. Şurada denizin altından geçen tünelimiz. Diğer bölümlerde izlemişsinizdir zaten. Şurada hem az ışık oluyor hem de şehrin üstünde çekebiliyorsunuz. Çekmiştim. Tabii karanlık yere de götüreceğim sizi. Şimdi okullu olduk. Sınıfları doldurduk. Burada bir deniz kızı var. Ne güzel bir heykel. Ne efsaneler. Bu odada cadı yakıyorlarmış arkadaşlar. Cadı avı varmış ya. Çok acayip dünyalar gerçekten. 80 yılında bu tünelden önce arabalı vapurlar varmış. Ne kadar zor. Böyle bir adada yaşıyorsunuz. Ve adadan çıkmak istediğiniz zaman arabalı vapur gerekiyor. Denizin falan donduğunu düşün kışın. Çok zor hayat yaşamışlar ya cidden. Amerikan üsleri de bayağı bir tehlike teşkil ediyor aslında buradaki halk için. Çünkü herhangi bir Rusya ile NATO savaşı sırasında ilk hedef alacakları yerlerden bir tanesi. Direkt Rusya sınırında. Burası. Şunlara bakın. Herkes evde televizyon, Facebook. Norveçler Facebook hayranı. Çok seviyorlar. Bence şu ilerideki ışıklı yer, oraya bir gidelim. Sonra buraya ineriz. Kuzey ışıklarını bekleyeyim ben. Çıkarsa ne ala, çıkmazsa da başka gün yine gelirim. Bu işler böyle. Fotoğraf çekecekseniz sabır işi yani. Gerçekten özellikle kuzey ışıkları hiç çıkmayabilir.
Belki özellikle Türkiye'den kuzey ışıklarını görmeye gelip 3-4 gün kalıp hiç çekemeyenler de olabiliyor. Çünkü çok da pahalı. Yani sonuçta birçok insanın benim gibi Kuzey Kutup dairesinde yaşayan arkadaşlar olmadığı için turla gidiyorlar ve çekemeden dönüyorlar. Tabii turla gittiğiniz zaman daha şanslı oluyorsunuz. Çünkü onlar zaten nereye gidileceğini, nerede ışığın iyi olduğunu vesaire biliyorlar ama tabii ki onlarda da şans işi. Bunlara da garanti veremez. Evet, Vardo şehri. Işık az. Kuzey ışıkları tepede belirirse. Şu anda tuttuğum kameranın bir tripodu var elimde. Bir de kendim de tripod getirdim cep telefonu için. Şimdi ekipmanı kurayım ben. Yeniden başlarız. Sadece DJI Mini var. 3. Video için ideal bir alet. Özellikle gece çekimleri için. Bir de iPhone 14 var. Şimdi ben sistemi kurdum. Portre moduna getirirseniz burada F derinlik ayarlayabiliyorsunuz. F ne kadar düşük olursa o kadar iyi. Onun dışında saniye 5 ila 10 saniye arasında tavsiye ediyorum size. Tabii ki Aurora'nın ne kadar net ve derin olduğuyla, gözükür olduğuyla çok alakalı. Bazısı çok silik çıkıyor. Tabii burada mesela bakın saniyeyi arttırdıkça netleşiyor arkadaki ışıklar. Çok hafif bir aurora var. Çok hafif. Ben görüyorum. Ama mesela 13 saniye ayarladım. Tabii bunları deneyerek yapmanız gerekiyor. Yani şu anda güzel bir şehrin gece fotoğrafını çekiyoruz. iPhone 14 ile tabii ki oluyor bu. Çok hafif bir aurora yakaladık. Tam şehrin üzerinden geçiyor. Görüyor musunuz? Hafif mor. Bu ilginç bir şekilde son geldiğimde çok yeşildi buradaki auroralar. Bugün biraz mor ve çok güzel fotoğraf oldu aslında. Çünkü tamamen kilisenin üzerinde dönüyor aurora. O kadar hızlı dönüyor ki kafanızı çevirdiğinizde tüm şehrin şeyi değişmiş olabilir arkadaşlar. Öyle düşünün yani. Bakın şimdi buraya kafamı çevirdim. Yanlışlıkla 26 saniyeye ayarlamışım. Ben şimdi mesela karşıda aurorayı görüyorum. Deneyelim bakalım nasıl olacak. Of, üstümde o kadar güzel bir aurora var ki. Tamam. Tam böyle şey gibi. İnce uzun bir aurora geçiyor. Ama çok ışıklı bir yerdeyiz. O sıkıntı. Karanlığa gitmemiz gerekiyor. Evet şimdi bakın şimdi size çektiğim fotoğrafı göstereceğim. O kadar güzel bir fotoğraf oldu ki şaşıracaksınız. Bakın arkadaşlar. Şu anda ben görüyorum. Siz de görün. Karşı taraf aurora cenneti ve denize de vuruyor aurora. Görüyor musunuz? Bu çok uzun pozlamayla çekildiği için suyun altındaki taşları bile çekmiş. Tabii çok karanlık. Ulan popoyu dönüyorsun. Başka yerde aurora çıkıyor. Çok acayip. Üstündeki çok güzeldi ya. Hala devam ediyor aslında. Dur bakayım onu. Birazcık saniyeyi azaltalım da size hızlıca gösterebileyim üstündekini. Burada artık sırf size göstermek için elimle tutuyorum. Üstünden böyle samanyolu gibi ince uzun bir aurora geçiyor. Birazcık karanlığa gidelim ki... Bakın. Moonwalk. Çok tehlikeli. Bir anda buz tutuyor. Anasını satayım, böyle bir şey olamaz ya. Her neyse ben biraz karanlık bir yere gideceğim. Bugün bence güzel aurorayı çekebileceğiz. Yani tabii videoda çok zor. Videoda çekmeye çalışacağım. Burası ideal değil. Dediğim gibi şehri çekmek istedim aurorayla. Yine çekip buraya fotoğraflarını atacağım. Ulan iPhone 16'yı alabilseydim çok güzel olacaktı ya. Ama şu fotoğrafın güzelliğine bakın ya. Öyle deli gibi esme başım dönüyor. Hasretini verme baharın yerine. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar güzel. Bir anda bıçak gibi çıktı şehrin üstünde. Şehrin ışıksız tarafına gitmek
zorundayız daha net görebilmek için. O da biraz uzakta adanın ışıksız tarafı. Ama bugün güzel aurora yapacak gibi. Polis istasyonu. Adanın polis şefi benim arkadaşım. Bayağı samimi arkadaşım. Ama omzu sakatlanmış. Onun için çalışmıyor. Yani çalışamıyor. Zaten genel olarak bir problem yaşamıyorlar. Burası insanların evinin kapısını kilitlemediği bir yer. Bir iki Ukraynalı gördüm. Onları almışlar. Böyle genç kız. Norveççe de öğrenmişler. Helal olsun. Süpermarkette falan çalışıyorlar. Burası polis istasyonu işte. Artık bu taraf açık okyanus ve bulutlar bayağı azaldı. Aurora üzerimizde dans edebilir. Biraz alta sıçmalı, korkutucu sokaklar ama. Adanın ucuna geldiğim en son burada çekim yapmıştım bu sahilde. Şu arabanın bir yıkık dökük bir araba vardı ve terk edilmiş evler vardı. Yine bulutlar geldi. Ne yazık ki adadan ayrıldık artık. Yani şöyle, bu yol olduğu için burada ışık var ama içeri giriyorsunuz sahile. Ya burada fok balıkları oluyor. Yani tabii ki zifiri karanlık. Zaten onun bir paranoyası var. Abi şunlara bakın ya, nerede yaşıyor insanlar? İnanılır gibi değil. Buradan sonrası zaten artık hem rüzgar sizi kaybediyor. Yani rüzgarda kayboluyorsunuz arkadaşlar. Bakın ışık mışık hak getire adanın artık ve adayı geride bıraktık. Burası biraz korkutucu bir yer. Ama bakın artık Kuzey Buz Denizi'nin açıkları, Barents Denizi'nin açıkları inanılmaz. Küçük çıtırtılar, sesler bile insanı paranoyak yapıyor burada. En son burada saatlerce kalmıştım ama çok daha soğuktu. Bakalım bir fotoğraf deneyelim. Hem aurora hem bulutlar o kadar karmakarışık ki ben tabii önümü göremiyorum ama size gördüğüm alemi biraz çektim. Bambaşka bir alem. Gerçekten bambaşka bir dünya. Hissiyatı anlatmam mümkün değil burada size. Çok acayip ya. Mor renk, yeşil renk auroralar. Tabii ki çok karanlık. Bulutlar olmasa uçacağız burada. Cidden çok korkutucu ama çok güzel aynı zamanda. Gerçekten çok korkutucu yalnız olmak. Birisi olsa daha güzel. 30 saniyeye ayarladım bakalım. O kadar güzel ki yıldızlar. Karavan. Burada bir tane sandalye gibi bir yer buldum. Karavan varmış orada. 30 saniyede onu fark ettim. Bakın. Bulutlar arasında yeşil ve mor, lila aurora ışıklarını görüyorsunuz. Tripodu kurunca tabii iPhone 14'te bu kadar ama bu da güzel bence. Bir de adanın diğer tarafına gidelim bakalım. Benim zaten soğukla bir sıkıntım yok. Ellerim de maşallah hiç üşümez. Böyle bir süper gücüm var. Ama soğuk. Yani sıçırtıcı bir soğuk var arkadaşlar. Ödüm koptu ha. Bir anda ne çıkıyorsun kardeşim ya? Altımıza sıçtık. Evet. Tam uykuya dalacaktım. Kuzey ışıkları haberi geldi. Çok güzel. Harika. Bu taraflarda var mı? Bu taraflarda bulut var. Burası var. Harika ya. Bir zemine oturdum. Yani çünkü oturmam gerekiyor. Çok rüzgar var, çok soğuk. Islak bir zemine oturdum. Muhtemelen çocuğum olmayacak. Kuzey ışıkları şu anda bir gökkuşağı gibi duruyor.
tamamıyla. O kadar güzel ki anlatamam. Şimdi göreceksiniz, sabredin. Portre modunu alıyorum. Çünkü en iyi portre modunda çekiyor. iPhone telefonum. Burada saniyeyi ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi mesela kaç ayarladı? 10 saniye ayarladık mesela. Hızlıca bir çekelim. Karşıdaki adayı aldım. Çok konuşuyorum da acaba görüyor musun diye bir sorabilirsiniz. Bakın şu anda odanın üstü tamamen kuzey ışıklarıyla kaplı. Bu 30 saniye olarak gösteriyor. 30 saniye çok fazla. 3 5 saniye falan bile daha iyi olabilir. Evet, 5 saniye olarak şu anda çekiyor. Evet, bir halka daha oluştu şu anda üstümde. Benim kadar kuzeye gelmiş olsanız bile kuzey ışıkları için kuzeye bakmanız gerekiyor. Bakalım şimdi nasıl çekecek. Bilmiyorum siz görebiliyor musunuz ama kuzey ışığı fışkırıyor. Haleluya. Böyle çıktı. Fena değil, hafif mor ışıklar da var. Biraz şu tarafta farklı ışıklar var ama alet iyice pohu yedi ya. Soğuktan. Bana bir şey olmadı, aletler kafayı yedi. Gökkuşağı gibi. O kadar güzel ki. Biraz fotoğrafını çekeyim şimdi. Sizin için nelere katlanıyorum be. Nelere katlanıyorum be. Kanalı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüyorsunuz ne zor şartlarda öğrencilere burs vermek için uğraşıyorum tek başıma. Görüyor musunuz? Benim gözümün gördüğü bu işte. Muhteşem ya. Doğanın gerçekten bir harikası ya. İnanılmaz. 3 saniye diyor. Alalım 3 saniye beyefendi. Aldık. Vay 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 vay. Şu güzelliğe bakın ya. En kuzeydeyiz en. Aylar geldi geçti. Sen gelmez oldun. Taşlara mı döndü kalbin, gelmedin. Aylar geldi geçti, sen gelmez oldun. Sen gelmez oldun, sen gelmez oldun. Sen gelmez oldun. Yarim, gözlerim yolda, beklerim hala. Sen gelmez oldun. Yarim, gözlerin yolda, beklerim hala. Sen gelmez oldun. Taşlara mı döndü kalbin, taşlara mı döndü kalbin? Gelmedin. Aylar geldi geçti, sen gelmez oldun. Sen gelmez oldun. Sen gelmez oldun. Sen gelmez oldun. Yarim, gözlerim yolda. Oh, çok güzel. Şu güzelliğe bakın be. Haleluya. Düştüm. Anam çukurmuş burası, düştüm. Allah'ım şu güzelliğe bak. Bakın bir de bunu, benim elim çok stabildir. Allah'ım çok mutluyum tekrar burada. Bakalım kuzey ışığı çıkacak mı?
videoda. Çok güzel çekiyor. Dışarıdan bir de fotoğrafını çekeceğim. Lütfen gitme bulutların arasında kalıyor. O kadar güzel ki. Çok güzel. Harika ya. Bir fotoğrafını çekeyim durun. O kadar kısa sürdü ki arkadaşlar. O kadar kısa sürdü ki yakaladım. Ya çok şans işi. Markete gideyim dedim, canım sıkılıyordu. Tak karşıda çıktı ya. Daha önce gitseydim keşke ama yine çektim birazcık. Güzel oldu. Marketten çıktım. Görüyor musunuz? Çok güzel. Müthiş. Ya işte yağmur yağıyordu markete girerken. Az önce çektik. Ama bu çok güzel ya. Aman Allah'ım. Sonunda yakaladım. Cep telefonuyla çekiyorum ha. Yani öyle özel bir ekipman da yok yanımda. Ulan bir sürü de şey aldım. Böyle misafirlikte kalıyoruz. Ayıp olmasın insanlara diye. Çok gerçekten inanılmaz misafirperverler. Ne kadar aksi düşünülse de İskandinavlar hakkında. Bunlar tabii daha kuzeyli ama Norveçler genelde gerçekten çok misafirperver. Çok güzel. Arkadaşlar milletin bahçesine girdim. Affetsinler bizi. Oha! Şansa bak. Vallahi ben dalarım burada artık. Yuhuu! Ne şanslıyız ya. Koca adanın üzerinde. Nereye girdim ben ya? Bu evin bahçesine girmiş bulundum. Vallahi ben giriyorum. Çünkü öbür tarafta ışık vardı çok. Çok güzel. Lan ya. Gitme. Gitme kal. Ceple çekiyorum arkadaşlar. Onun için mikrofon yok. Ben daldım vallahi. Burası çok bataklıkmış. Görmüyorum ki onu. İşte böyle elinde ekmek varken marketten çıkarken geliyor ya. Şanssızlığa bak. Ama ben biraz salaklık ettim ya. Şuradan çıkayım. Ay düştüm. Ulan. Ay. Boku yedik. Allah'tan adanın polis müdürü arkadaşım benim. Görse şikayet etseler. Gerizekalı kuzey ışıklarını çekiyor dediler. Ulan günlerdir bekliyorum. Olaya bak. Gitti. Şimdi evin üzerinde yakaladım. Ama of çok güzel. Işıktan uzaklaştıkça çantayı bıraktım arkadaşlar, poşeti. Ay. Soğuk, bayağı soğuk. Of. Müthiş ya. Görüyor musunuz şu anda? Ana! Ödüm koptu, Allah cezanı vermesin ya. Böcek zannettim. Gerçekten büyük bir paranoya oluyor. Bu kadar sessiz ki ada. Müthiş. Harika ya. Vardı odasının üzerinde kuzey ışıklarını görüyoruz.